Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz 1,5 yaş ölçülerinde su dalgası bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Açık renk ipimden de bir adet kullandım. Diğer renkler elimde vardı. Elimde olan iplerimi de değerlendirmiş oldum. İplerim 250 metre uzunluğunda anti-peeling özelliğe sahip ipler arkadaşlar. Hepsinin kalınlıkları aynı. İplerinizin kalınlıklarının aynı olmasına dikkat edin. Yeleğimi 3 parça olarak ördüm. Önce arka parçayı örüp daha sonra ön parçalarımı örüp yeleğimi tamamladım. Gerçekten çok tatlı, çok da kullanışlı bir bebek yeleği oldu. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Yeleğimizin arkası da böyle arkadaşlar. Yeleğimizin beden genişliği 28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 33 santim. Tam 1-1,5 yaş ölçülerindeki çocukların kullanımına uygun. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi su dalgası bebek yeleğinin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimize arka parçasını örerek başlıyoruz. Arka parçamız için 3,5 numaralı şişe 68 ilmek attım. Şimdi 4 sıra haroşa öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler düzden örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. İpimi arkaya alıp sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra başında da örmeden alıyorum. Bu şekilde örerek toplamda 4 sıra olana kadar örüp gelelim. Dört haroşa sırası ördüm. Şimdi model kurulumuna geçmeden birkaç sıra daha öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir sıra düz öreceğim. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de bir sıra ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıp sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonundaki bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ters olarak öreceğim. Yani model kurulumuna geçmeden önce bir sıra haroşamız olacak. İlk ilmeği örmeden alıp ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelimizi kurmaya geçeceğiz.
4 haroşadan sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters, bir sırada ön yüzde ters örüyoruz. Sıramızı ters örerek tamamlayıp arka yüze modelimizin kurulumuna geçelim. Ön yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi arka yüze model kurulumuna geçiyorum. Ben yeleğimde şu şekilde 3 farklı renk kullanacağım arkadaşlar. Birbiriyle uyumlu 3 farklı renk kullanacağım. Hem elimde kalan ipleri değerlendirmiş olacağım. Hem de çok tatlı bir yelek elde etmiş olacağız arkadaşlar. Sizlerin de elinde mutlaka kalan ipleriniz vardır. Onları bu şekilde yelekler örerek değerlendirebilirsiniz. Önce bu rengimi kullanacağım. Arka yüzde ipimi şu kısma bağlayacağım. Tığ yardımıyla da geçirebilirsiniz. Ben şu şekilde şişle geçirip buraya bir düğüm attım. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin birinci sırasını öreceğiz. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modele arka yüzde başlıyoruz. Bir sırada ön yüzde örüp modeli tamamlıyoruz. İlk ilmeğimi şu şekilde ters olarak örüyorum. Renk değiştirirken ilk ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasını farklı renkle ters olarak örüyoruz. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi farklı renk ipimle ters ördüm. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz. Arka yüzü örerek birinci sıramızı tamamladık. Şimdi modelde ikinci sırayı örmeye geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpim her zaman önde duruyor arkadaşlar. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir model. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. İpimiz önde. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. En son ters ördüm. Bir ilmek örmeden alıp ipimi arkaya alıp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. 2 sırada modeli tamamlıyoruz. Şimdi modeli tekrar kuruyoruz. Modelimizin birinci sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Modelimizin birinci sırasını ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasına yani ön yüze geçelim. Modelimizin ilk sırasını tamamladım. Şimdi modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Modelde kaydırma yapacağız. Sıralı olarak devam etmiyoruz. Modelde kaydırma yapıyoruz. Bir önceki modelde
İlk ilmeği örmeden almıştım. Bir ilmek ters örmüştüm arkadaşlar. Bu sırada ise, yani ikinci modelimizde ise ters ördüğüm ilmeği örmeden alıp örmeden aldığım ilmeği ikinci modelde ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası aynı şekilde devam ediyor, fakat kaydırma yapıyoruz. Ters ördüğümüz ilmeği örmeden alıp örmeden aldığımız ilmeği ters örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Sıramızı örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi iki model sırası örmüş olduk. Bir model sırası daha öreceğiz. Tekrar model kurulumuna geçelim. Modelimizin birinci sırasını örelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasını ters örerek tamamlayalım. Modelimizin birinci sırasını ters örerek tamamladım. Şimdi modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. Yine kaydırma yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Birinci modelde olduğu gibi ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Bir önceki modelde ters ördüğüm ilmeği örmeden alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örerek tamamlayalım. En son 2 ilmeğim kaldı. Ters ördüm, örmeden aldım. İpimi arkaya alıp sıra sonundaki ilmeği de düz örerek tamamladım. 3 model sırası ördük arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi artık bu ipimi kesiyorum. Bu ipimle devam etmeyeceğim. Diğer modelleri kurarken farklı renkte ipler kullanacağım. Kesmiş olduğum ipi tığ yardımıyla buraya sabitliyorum arkadaşlar. Sabitleyip sıkıştırıyorum. Daha sonra ilmeklerin aralarından geçirerek ipimi gizleyeceğim. Şimdi yine krem rengi ipimle örmeye devam ediyorum. Modeli tamamladıktan sonra diğer iple devam ediyoruz. İp değiştirirken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Normalde örmeden alıyorduk arkadaşlar. İp değiştirirken ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. İlmeklerimi ters örerek geldim. Sıra sonundaki bir ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Modelimiz de kendisini göstermeye başladı. Şimdi yine bir sıra ters öreceğim. Yani bir sıra haroşamız olacak. İlk modele başlamadan önce de bir sıra örmüştük. Modelimizi tamamladıktan sonra da bir sıra haroşa örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ön yüzde ters örerek bir sıra haroşa örmüş oldum arkadaşlar. Ben haroşamı her iki yönde tersten ördüğüm için bu şekilde ön yüzde bir sıra ters örerek haroşa elde ettim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine arka yüzümüzü ters olarak öreceğim.
Bir sıra ters örüyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği ise düz olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde düz olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp arka yüze geçelim. Ön yüzde düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzü ters olarak öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi yine ilk modelde olduğu gibi modeli kurmadan önce bir sıra haroşa öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşamızı ördükten sonra arka yüzde tekrardan farklı bir renk iple model kuracağız. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. İpimi de buraya bağladım arkadaşlar. Şimdi yine modelimizi arka yüzde kuruyoruz. Modelimizin birinci sırasındayız. İlk ilmeği örüyorum. Renk geçişlerinde bu şekilde ilk ilmeği örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp modelimizin birinci sırasını tamamladım. Şimdi ön yüze modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Birinci sırasını ters olarak örüp ikinci sırasında bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alıyoruz. İpimiz de önde duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve çok güzel bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla örebilirler. Sıralamamız bu şekilde devam edecek. Modeli 3 model sırasına tamamlayıp tekrar burada örmüş olduğum gibi modelden sonra bir sıra haroşa öreceğim. Daha sonra arka yüzden şu şekilde göstereyim. Arka yüzde 3 sıramız var. 3 sıra ördükten sonra ön yüzde tekrar bir sıra haroşa örüyoruz. Model kurulumunu yapıyoruz. Modelimizi 3 model sırasına tamamladıktan sonra aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Sıralamamız bu şekilde devam edecek. Kol altına kadar örelim. Daha sonra kolumuz için kesimlerimize geçelim. Kol altına kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Farklı renklerle 7 model sıramız oldu. Şimdi en son modelden sonra bir sıra haroşa ördükten sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Artık model yapmadan haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Hem de kol kesimlerimizi yapacağız. Haroşamı yine her iki yönde de ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. O kısma kadar örüp gelelim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan 6 ilmeği ters olarak örüyorum. 6. ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğim. Artık sıra sonundaki ilmeği düz olarak örmüyoruz. Örmeden alıyoruz. Direkt ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi arka yüze geçtim. Örmeden almış olduğum ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Sıra başında örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kol için yine burada bir ilmek daha kestik. İkinci ilmeğimizi kesmiş olduk. Yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. İkisini kol için kesiyorum. İkisini birlikte ördüm. Şimdi kalan 6 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 6. ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. 2 ilmek bu kenarda, 2 ilmek de bu kenarda kesmiş olduk. Toplamda 5 ilmek keseceğiz. 5 ilmek burada, 5 ilmek de burada. Yani toplamda 10 ilmek kesmiş olacağız. Şimdi 5 sıra kesimlerimizi yapalım. İlk 2 sırasını yaptık. 3 sıra daha kesim yapalım. Daha sonra yaka kısmına kadar haroşa olarak örüp gelelim. Kol oyuntusu için 5 ilmek burada, 5 ilmek de burada, toplamda 10 ilmek kestik. İlk haroşadan sayarsak da yakasına kadar 26 haroşa sırası ördüm. 26. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde yakasını kesmeye geçiyorum. 19 ilmek ördükten sonra yakasını keseceğim. 1 2 3 19 ilmek ördüm. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum.
bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yakamızı örerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Sıra sonunda 19 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde keselim. ...19 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Arka parçamızı tamamladık. Arka parçamızı bu şekilde bırakıyorum. İsterseniz şişiniz varsa bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de ilmekleri ilmek tutucuya da geçirebilirsiniz. Daha sonra ön parçaları ördükten sonra omuzlardan örerek birleştireceğiz. Şimdi ön parçaları örmeye geçelim. Şimdi yeleğimizin ön parçalarını örmeye geçelim. Önce sağ ön parçasını öreceğiz. Bana göre sağ ön parçasını öreceğiz arkadaşlar. Sağ parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 37 ilmek atarak başlıyorum. Şimdi önce arka yüzü öreceğim. Başlarken ilk ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Sağ parçam olduğu için bu kenarı dikeceğiz arkadaşlar. Dikilecek kenarı sıra sonunda düz olarak örüyoruz. Bu kenar ise pat kısmına gelecek kenar. Bu kısmı da tırtıklı olarak öreceğiz. Sıra sonunda ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Bu kenarı da sıra sonunda düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Şimdi sıra başında ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Bu kenarın tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Arka yüzde sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Dikilecek kısım olduğu için. Şimdi bu kenarı düz, bu kenarı da tırtıklı olarak öreceğiz. 4 haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra model kurulumuna geçelim. Sağ parçamızı 4 haroşa sırası ördüm. Bu kenar tırtıklı, bu kenar ise düz oldu. Düz olarak ördük. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz. Arka parçada olduğu gibi yine aynı şekilde modelimizi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Pat kısmımız haroşa olacak. İpimi öne aldım.
Haroşamı her iki yönde tersten ördüğüm için ipimi öne aldım. Önden ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki yani 6. ilmeğimi örmeden şişime takıp arka yüzde sıra başında ters olarak öreceğim. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçtim. Model kurulumuna geçmeden önce bir sıra haroşa öreceğiz. Ön yüzde bir sıra ters olarak örüp arka yüzde model kurulumuna geçelim. Ön yüzde bir sıra ördüm. Modelden önce bir haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi arka yüze geçip modelimizi kuralım. Model kurmadan önce bu kenarda olan pat kısmımız haroşa olarak devam edecek. Yani 6 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Renkli ipimi 6 ilmekten sonra şu alt kısma bağladım. Krem rengi ipimi üstten şu şekilde çekip renkli ipim ise altta kalacak şekilde modelimizin birinci sırasını ters olarak örüyoruz. Modeli arka parçamızda örmüş olduğumuz gibi örüyoruz arkadaşlar. Sadece ön parçada renk geçişlerini göstermek istedim. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Şimdi ön yüze modelin ikinci sırasını örmeye geçiyoruz. İkinci sırasında yine bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Altı ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Sondaki ipi alıp renkli ipimi arkaya geçiriyorum. Renkli ipim üstte, krem rengi ipim altta olacak şekilde ipimi öne geçirip pat kısmımı haroşa olarak örüyorum. İplerimizi bu şekilde değiştiriyoruz. Altı ilmek haroşamızı örelim. Krem rengi ipim üstte, pembe ipim altta olacak şekilde alıp yine modelde birinci sırayı örmeye geçiyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüze geçtim. Modelin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. Şimdi modelde kaydırma yapacağız. Bir önceki modelde ters olarak örmüş olduğum ilmeği örmeden alıp örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim. 6 ilmeğimiz kalana kadar yani pat kısmımıza kadar modelimizin ikinci sırasını bu şekilde örelim.
En son ilmeği ters olarak ördüm. İpimi şu şekilde üstten, krem rengi ipimde alta gelecek şekilde ipi öne geçiriyorum. 6 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Renk geçişlerini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Model sıralamasını da arka parçada olduğu gibi sıralı olarak örelim. Yine aynı sıra sayısınca örelim arkadaşlar. Daha sonra ön parçada da kol için kesimlerimize geçelim. Ön parçamızı da arka parçada olduğu gibi 7 model olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. modelden sonra bir sıra haroşa örüp ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters ördüm. Şimdi bu sırada yine haroşa öreceğim. Hem de kolumuz için burada kesimlerimiz olacak. 6 ilmek ördükten sonra bir ilmek keseceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği şişime takıp ön yüze geçiyorum. Yine 6 ilmek ördükten sonra bir ilmek daha keseceğim. İkinci ilmeğimi kesmiş olacağım. Toplamda kol için 5 ilmek keseceğiz. Yani 5 haroşa sırası örmüş olacağız. Daha sonra yine haroşa olarak örmeye devam edelim. Yakası için kesimlerimiz olacak. O kısma kadar örüp gelelim. 5 sıra kesimlerimi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 haroşa sırası ördüm. Buradaki ilk haroşadan sayarsak 12 haroşa sıramız oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yakası için kesimlerimizi yapacağız. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keseceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Hem örüp hem kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. ...20 ilmek demiştim ama 19 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi bu kalan 19 ilmekle yine haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için de sıra sonunda ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Toplamda 26 haroşa sırası olana kadar örüp daha sonra arka parçayla birleştireceğiz. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp diğer yüze geçiyorum. Yine burada da aynı şekilde sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp diğer yüze geçince ters olarak öreceğiz. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı.
Sıra başında örmeden almış olduğum ilmeği de ters olarak öreceğim. Şimdi ilk haroşa sırasından sayarsak 26 haroşa sırası olana kadar örelim. Daha sonra da diğer parçamızı örmeye geçelim. Diğer ön parçamızı, yani sol parçamızı örmeye geçelim. Sağ parçamızı ilk haroşadan sayarsak 26 haroşa sırası olana kadar ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Sol parçamızı da örelim. Arka parçayla omuzları örerek birleştireceğiz. Şimdi sol parçamızı örmeye geçelim. Şimdi sol parçamı örmeye geçiyorum. Sol parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 37 ilmek atarak başladım. 4 haroşa sırası ördüm. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters olarak ördüm. Bu defa sağ tarafta pat kısmımız yine haroşa olarak devam edecek. 6 ilmekte haroşa ördüm. Şimdi modelden önce bir sıra yine haroşa öreceğiz. Bu defa sağ tarafı tırtıklı olarak ördük. Sol taraf düz olacak. Dikeceğimiz kısmı düz olarak ördük. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelden önce bir sıra haroşa örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sondaki ilmeği düz örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Modelimizi kuracağız. Sol parçada farklı renkte olan ipimizi bu kısımdan bağlıyoruz. Sağ parçada ise burada ara kısımdan bağlamıştık. Sağ parçada pat kısmını ördüğümüz için ara kısımdan ipimizi bağlamıştık. Sol parçada ise tam bu kısımdan, kenar kısımdan bağlıyoruz. 6 ilmeğimiz kalana kadar farklı renkli iple öreceğiz. Bu ayrıntıyı da göstermek istedim arkadaşlar. İki parçada farklı yerlerden iplerimizi bağlıyoruz. Şimdi modeli aynısı gibi öreceğiz. Ön ve arka parçalarda olduğu gibi öreceğiz. Renk değiştirirken yine ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. Modelimizin ilk sırasındayız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yani 6 ilmeğimiz kalana kadar, pat kısmımıza kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi renkli ipimizle ters olarak örelim. Altı ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Krem rengi ipim bu kenarda kaldığı için buraya da yine krem rengi ipimi bağlıyorum. Tam şu kısma pat kısmımızı örmek için farklı bir krem rengi ipi bağlıyoruz. Renkli ipimiz üstte, krem rengi ipimiz altta kalacak şekilde pat kısmımızı ters olarak örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Yine 6 ilmeğimi krem rengi iple öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra krem rengim şu şekilde üstte olacak şekilde, renkli ipim de altta olacak şekilde ipi öne geçirip bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüp bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alıyorum.
modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde örüyoruz. İki parçada renkli iplerimizi farklı yerlerden bağlıyoruz. Sol parçada buraya tekrardan krem rengi ip eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diğer ipimiz sıra başında kaldığı için pat kısmımızı örebilmek için buraya tekrardan ip bağlamamız gerekiyor. Bu ayrıntıyı da göstermek istedim. Şimdi bu şekilde yine diğer parçamızı örmüş olduğumuz gibi bu parçamızı da örelim. Sol parçamızda 7 model ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 model sırası ördükten sonra en son örmüş olduğum haroşadan sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi bu sırada haroşa öreceğiz. Hem de kol için kesimlerimize geçeceğiz. Hem de pat kısmında ilik açacağız. Şimdi burada iliğimizi açalım. 3 ilmek ördükten sonra alttaki ipi şişime takıp ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesip bir ilmek daha haroşa örüyorum. 6 ilmek patımız üzerine iliğimizi açtık. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ön ve arka parçada olduğu gibi kolumuz için her sırada birer ilmek olmak üzere toplamda 5 ilmek keseceğiz. 2, 4, 6, 8. 3 ilmek daha örelim. Şimdi 8 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonda olan ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği de örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi her sırada birer ilmek keseceğiz. Toplamda 5 ilmek burada keseceğiz. İliğimizi de 5 haroşa sırasında bir açacağız arkadaşlar. Daha sonra yakası için kesimlerimize geçeceğiz. Şimdi yakasına kadar örelim. Yani toplamda 3 ilik açacağız. O kısma kadar örüp yakasını birlikte keselim. Yaka kısmına kadar geldim. 5 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. En son iliğimden sonra 2 haroşa sırası ördüm. Burada da 6 ilmekten önce birer ilmek kestik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra 5 ilmek kesmiş olduk. İlk haroşadan sayarsak da 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 haroşa sırası ördüm. Şimdi yakasını kesmeye geçiyorum. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şişimizde 19 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. İlmeklerimi kestim. Şişimde 19 ilmeğim kaldı. Sağ parçamızı arka yüzde örerek kesmiştik. Bu parçayı da ön yüzde yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. İlk sıradan sayarsak da 26 sıra olana kadar örüp omuz kısımlarından birleştirelim. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim.
Sol parçamızı da ilk sıradan sayarsak 26 haroşa sırasına tamamladım. Arka parçanın da üzerine bu şekilde koyuyorum. Daha sonra yine 3,5 numara şişle bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek de arka parçadan alarak bütün ilmeklerimi şişten çıkaracağım. İlmeklerimizi bu şekilde bitirelim. İlmeklerin hepsini şişe geçirdim. Şu şekilde ön parçaya arka tarafa atıp ilmekleri elimle düzeltiyorum. İkisinin de ön yüzü değil de iç yüzü denk gelecek şekilde, yani iç kısımdan ilmeklerimi örerek omuz kısmını birleştireceğim. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra ilmeği tekrardan şişime takıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği tekrardan şişime takıp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde kesip omuz kısmını birleştirelim. Daha sonra diğer omzumuzu da aynı şekilde bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alarak ilmekleri şişe geçirip daha sonra bu şekilde üçer ilmek keserek omuz kısımlarımızı birleştirelim. Omuzları birleştirip tamamladım. Omuzlarımızın önden görüntüsü böyle arkadaşlar. Daha sonra düğmelerimi de diktim. Bu kenarı da diktim. Şeritlerimizin birbirine denk gelmesine dikkat edelim. Şimdi bu kenarı da birlikte dikelim. Nasıl dikiyorum göstereyim. Son ilmeğin içerisine girip şu şekilde aralara batarak birleştiriyorum. Yine aynı şekilde ön parçaya yine ilmek aralarına batarak dikiyorum. Ön parçaya, daha sonra da arka parçaya batıyorum. Şeritleri birbirine denk getirecek şekilde dikiyorum. Şu şekilde haroşaları da birbirine denk getirecek şekilde dikelim. Tam şu kısma kadar dikip tamamlayalım. Kenar birleştirmelerimi de tamamladım. Yeleğimi tamamlamış oldum. Yeleğimizin arka kısmına da bakalım. Arka kısmı da böyle. Çok tatlı, çok sevimli bir yelek oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.